Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, Sinan ile Gala Manşet'e hoş geldiniz. Bu yayınımda sizlere Juventus maçını biraz da Alanyaspor maçını anlatacağım. Ee, Yayınımı beğenmeyi ve beni takip etmeyi, yani yayını takip etmeyi, kanalımı takip etmeyi unutmazsanız, yayını beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Evet, biraz zor geçen, çarşambadan bugüne zor geçen bir süreç yaşadık. Dün itibariyle de biraz neşemiz yerine geldi. Alanyaspor karşısında da güzel bir galibiyet aldık ama yeterli mi değil mi? Ne durumdayız? Sıkışık fikstür. Galatasaray'ın e, futbol aklı ne durumda? Nasıl oynuyoruz? Nasıl skorlar alıyoruz? Bunların hepsini şimdi yayınımda sizlere elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatacağım dostlar. Evet, hadi bakalım, bomba gibi bir yayın başlıyor. İlk dakika itibariyle Juventus maçı. Juventus maçında biz neler yaptık? Ne oldu, ne bitti? Bir de benim dilimden dinleyin. Hiçbir şey yapmadık. Bir kere Juventus Şampiyonlar Ligi neredeyse rekoru kırdı. 5.22'likte kendi rekorlarını zaten kırmışlar. 5.22'lik bir XG, hani bu istatistik sevenler çok bu işlere kafa yoruyorlar XG'ler konusunda. Çünkü biz ne zaman eleştirsek, daha doğrusu kötü oynadığımız zamanlarda, hayır efendim çok iyi oynadık, XG'miz 3.81 diyorlar. 5.22'ye neredeyse hani 5.5'lara yakındı, sonra düşmüş maç sonuna doğru tabii. Juventus'un da performansı düşünce, bizim de ataklarımız başlayınca iş biraz dengelenmeye başlıyor ve biz de iki küsürlerle bitiriyoruz ama birinci yarı ve ikinci yarı neredeyse birine 0.22 ilk yarı itibariyle, ikinci yarı itibariyle de 0.83 ile bu şeyi bitiriyoruz. Nasıl diyelim biz? Atak oranını bitiriyoruz. Efendim 366 milyonluk bir takıma karşı 210 milyon euroluk bir takımla mücadele ettik Juventus karşılaşmasında ama sahada yoktuk. Şimdi biz Okan Burak'a, teknik ekibimize sezon başından beri lütfen teknik ekibini geliştir dediğimizde bu sadece kondisyoner açısından değildi. Bu maç içerisinde maçı okumak, maç önü hazırlığı, maç ortası hazırlığı, devre arası hazırlığı, yani bir sürü hazırlıklarda bir yanına birkaç yardımcı al dedik. Yabancı olsun dedik. Ona rağmen Ayhan Akman kovuldu. Ondan sonra önce bir bu kondisyoner ekibin başındaki bir arkadaş kovuldu. Buna yerine insanlar gelmedi. Biz bu insanları boşuna mı istihdam ediyorduk? Yoksa bu insanlar hakikaten hiçbir işe yaramıyorlardı ya da çok büyük bir işe mi yarıyorlardı? Hiçbir şey anlamış değilim. Ya da alındı ama çok gizli bir operasyon yürütülüyor. Taraftardan gizleniyor. O da olabilir. Belki birileri alınmıştır, birileri antrenmana çıkıyordur. Antrenmana çıkanlara da aman sakın bunun adını yazmayın deniyordur. O adam antrenmanda fotoğraf çekilirken gözükmüyordur da içeride takılıyordur. Bu fotoğraf çekimleri bitiminde belki dışarı çıkıyordur. Bilemiyorum yani nasıl bir şeyse bu. O yüzden biz hep bunu söyledik. Bunu söyledik. Sonuçta da haklı çıktık. 5-2'lik Juventus galibiyeti ne kadar doğruysa, ne kadar iyi oynanmışsa, ne kadar pozitif oynanmışsa taraftar desteğiyle beraber Juventus maçının ikinci ayağı olan Torino'daki ay iğrençti. Bak, iğrenç ötesiydi yani. Yani sürekli sahaya burada paslaşmayla, yani topu burada gezdirmekle, topu sahip olmakla maçın geçeceğini düşünen bir anlayışla sahaya çıktık ki bu bence son derece yanlıştı. Conceição sağ taraftan, Kenan Yıldız sol taraftan içimizden geçti. Yani bir ara işte gol yediğimiz pozisyonda, daha doğrusu penaltı yaptırdığımız Torreira'nın pozisyonunda, şurada sağ bek pozisyonunda Sanchez birebir kaldı adamla ve yani şapşalça bir topuk pasıyla topu oyunda tutup ya da ona çarptırmayı, rakibe çarptırıp dışarı çıkartmayı düşündü. Belki direkt buradan dışarı taca vursaydı daha bu pozisyonu atlatır olurduk ama bu pozisyon buradan geldi. İlk golde döndü dolaştı, geldi döndü dolaştı. Burada ceza sahası içine girdi herif ve arkadan Torreira zıban diye herife uçtu kardeşim. Yani şimdi sadece burada Sanchez'i, sadece burada Torreira'yı suçlayamayız tabii ama eğer bir günah keçisi aranacaksa, ki bu bence çok yanlış, oyuncuları günah keçisi yapmak son derece yanlış. Buradaki müdahale anlamında Torreira'nın yapmış olduğu o çift dalma herifin ayağına çok yanlıştı yani. O olacak gibi değil yani, hakikaten. Olacak gibi değil yani, ama oyun içerisinde baktığımızda 100 dakikada 3 tane şutumuz var. Yani bak, o kadar da hala da içimde bu Juventus maçının öfkesi bitmedi ki ya, anlatılır gibi değil. Bak, anlatılır gibi değil yani. Evet, kazandık 3-2, mağlup olmamıza rağmen skor avantajıyla turu geçtik ama öldük dedik arkadaş, bize de bunu kimsenin yaşatmaya hakkı yok. Bak, Galatasaray tarihinde ilk kez 300 küsür milyon euroluk bir takımla oynuyoruz. Hemen de söyleyeyim bakayım kaç milyon euroymuşuz Galatasaray'ın şu anki tatlış değeri 366 mıydı? 322 miydi? Yani çok yüksek bir ne diyelim ona? Şuradan açılıyor. 322
575 ki bu değerler biliyorsun zaman içerisinde değişiyor. 360'lara 350'lere kadar çıkıyoruz. 322'lere iniyoruz. Bu oyuncularımızın gösterdiği performansla değişiklik gösteren bir durum. Ya kardeşim sevgili Okan Buruk bak Fatih Hoca'nın Fatih Hoca'nın oynattığı bir sistem vardı. Adam içeride dışarıda aynı oyunu oynatıyordu. Lucescu ile oynadığım bir sistem. İtalya futbolunu gayet iyi biliyorsun. İtalya'da Inter'de oynadığım bir sistem. Ya kardeşim yani Galatasaray sahasında topu tutarak, top çevirerek bir yere varamayacağını biliyor olman lazım. Ya istatistiki değerlere bak arkadaş. Bak birinci yarı istatistiki değerler 58'e 42 topu onlara vermişiz. 0.22 XG beklentim var. 2.23 adamların gol beklentisi var. Toplam şutun 3 tane ki bir tanesi bir şutun var yani gerçekten kalecinin kurtardığı. Onun dışında şutun yok. Neredeyse kaleye gitme durumun yok. Büyük şans 3 tane Juventus'un var. 4 tane 9 tane şutları var. 4'lü isabetli, 3'ü büyük şans. Görüyor musun yani? İstatistiki olarak 3 toplam şutun var. 2 isabeti bulmuşsun. Büyük şans yok ki bence orada atlıyorlar. Yani Osimhen'in atıp da kalecinin kurtardığı bence büyük bir şanstı ama 5 korner kullanmış, 2 korner kullanmış. Yani yoksun, yok. Sahada 67 pas yapmışsın, yoksun. Oyunun hiçbir alanında yoksun birinci yarı itibariyle ve madem topu kendinde tutup pas trafiği yapıp adamların kafasını karıştırıp topa sahip olup yatıp kalkarak böyle İtalyan futbolundaki gibi defans yaparak topu gerektiğinde Langa, Baya, Osimhen'e oynayarak bunların arkasını doldurarak bir oyun felsefesine çıkıyorsun. Bunu sahada yapacak 35 senedir bu işi yapan tek futbolcun olan İlkay'ı yedek oturtuyorsun. Akıl alacak gibi değil. Akıl alacak gibi değil. Bak gerçekten akıl alacak gibi değil ya. Yani neresinden tutsan elinde kalacak bir durum var ki ben hayretler içerisinde. Yani ya bildiğin gibi oyna arkadaş işte yani ön alanda presini koy, ortayı tut. Yani heriflerin ya bak ön alanda pres koyamıyorsun. Koyar gibi yapıyorsun. Herifler 3 pasta ceza sahana geliyor. 3 pas 3. Bak patata buradan herifler bir çıkıyor abi. Şuradan bir geliyorlar. Ne pres var ne bir şey var. Buradan Langırt diye Langırt köy sandı. Böyle kalene kadar geliyor. Sağ tarafa dediğim gibi Kenan felç etti. Ondan sonra ulan diyorsun ki ilk yarı hakikaten pert olduk. Herifler sağdan soldan Estarabim geldiler. Güzel de geldiler. İyi de oynuyorlar. Bunu bir yerde biz durduracağız. Yani bir değişik bir futbol anlayışa gideceğiz. Yani gitmiyor. Takım gitmiyor. Herkes mutsuz. Osimhen mutsuz falan ki maç sonu açıklamalarına ayrıca geleceğim. Ulan her şey kötü gidiyor. Bir yerde bir değişiklik yapar Okan Buruk diye bekliyorsun ki bunu Allah için bir önceki maçta lig maçında ziyadesiyle yapmışız. Hangi maçı da hemen söyleyeyim ben size. 3-1'lik yok lan dur. Hangi maçta yaptık biz onu ya? İstanbulspor maçı. Yani devrede 2 değişiklik yaptık ki genelde çok yapmayı sevmeyen bir antrenörümüz var devre aralarında. Ondan sonra hakikaten inanılmaz bir şekilde 2 değişiklikle mesela oyuna başladık. Anlatabiliyor muyum? Ulan dedik ki yapmaz adam yaptı. Konyaspor maçında mı yaptık biz bunu? Yani bir dakika şu Konya maçında bir istatistiklerini için ama neyse. Ya diyorsun ki ulan ikinci devre başlayacak. Bir felsefe değişecek. Bir İlkay'ı oyunu alacağız. İşte defansa yardım edeceğiz. Çünkü abicim bak adamlar buradan geliyor. Buradan geliyor. Dur bakayım. Evet. İkinci Icardi. Yunus Konya maçında yapacağız ki 2-0 mağlup olduğumuz bir maç yani bu arada. Ya kardeşim dur şu ekranı açayım ha. Ya kardeşim şurada ne demem lazım benim? Adamlar geliyor tamam mı şurada? Ya buradan buraya Torreira kayıyor. Torreira buraya kaydığı için atıyorum mesela tamam mı? Şimdi Torreira buraya kayıyor şuraya. Çünkü gelmiyorsun buradan buraya. Bay gelmiyor mesela da böyle rahvan bir koşu yapıyor. Buradan böyle şuradan bir adam alalım mesela. Şununla beraber tamam mı? Şimdi bunu takip edecek ya Pekin'i. Şu herifi takip ederken buraya kadar Bay koşuyor. Ondan sonra şöyle bırakıyor herif tamam mı? Burada kimle kalıyorsun? İşte Jakobs'la kalıyor. Ondan sonra buradan gerekirse işte Apo Kerim burayı kapatmaya çalışıyor falan. Buradan bu sefer kaymalar oluyor buraya doğru. Ondan sonra bu sefer burayı açıyorsun. Şurası açılıyor. Çünkü Bekin de buraya giriyor. Stoper'in buraya giriyor. Herkes burayı böyle bir tutmaya çalışıyorsun. Korumaya çalışıyorsun. Abuk sabuk bir durum. Dedim ki İlkay'ı al bari ikinci yarı. Ondan sonra Sara elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor ama oyunun ön tarafında o kadar kafanda yoksun ki bak o kadar kafanda yoksun ki herkesin kafası karışık. Yani ulan defans mı yapacağız? Beceremiyoruz. Top mu tutacağız? Beceremiyoruz. Ön alanda pres mi yapacağız?
Presimsi bir şey yapıyoruz, onu da beceremiyoruz. Herifler yardır yardır geliyor. Oradan elik delik deşik ettiler. Dedim bir değişiklik olacak. Hiçbir değişiklik olmadı. Yani hiçbir değişiklik olmadı. Ondan sonra ve dediğim gibi işte 60. dakikaya kadar bekledik ve en çok yorulan Kenan'ın kanadını pert eden Salah ile Lang'ı değiştirdik. Onun yerine Boye ile Sané aldık. Sanki çok bir şeyimiz değişecekmiş gibi. Ha, burada gene oyunu okuyamadık. Gene oyunu okuyamadık. Maçı 2-0'a getirdik. İlkay Gündoğan'ı aldık 71'de. Fakat gene istediğimiz oyunu oynayamadığımız için bu sefer 82'de 3-0 oldu. Gitti dedim tur ya. Gitti yani herifler öyle bir geliyorlar ki 82'de. Allah Allah sesleriyle yani. Ben inanamadım. Ben böyle bir gelmeleri inanamadım. Yani o kadar rahat oynuyor ki herifler. Her ataklarında yürek ağızlı. Defans yapamıyoruz, bir şey yapamıyoruz, hiçbir şey oynayamıyoruz. Ondan sonra taraftar bağırıyor falan. İşte bak, zurnanın zırt dediği yere geliyoruz. Burada iki kırılma var. Biri Conceição'nun gene 67'de değişmesi. Biri de Thuram'ın değişmesi. Burada bu adamlar değişince, tamam mı? Onların bir momentum indi çünkü Kenan'a kaldı iş. Onların o kanadı çok çalışmamaya başladı. Yani Conceição tarafı. Ama gene de iyi geliyorlar falan. Bu sefer biz ne oldu? 3-0'a gelince 82'de bu arada 3'e gelince 5 dakika reaksiyon göstermek için düşündük, taşındık, kaşındık. Mario Icardi, Eren Elmalı ve Wilfried Singo'yu attık. Kimlerin yerine? Torreira, Jakobs ve Lemina'nın yerine. Buraya attık. Bizde böyle bir inanış vardı. Forvet atınca gol atarsın düşüncesi. Ve uzatmalara gitti maç. Normalde eski sistemde olsa sen elenmiştin. 5-5 skor. Adamlar burada 2 gol attığı için away gol yani deplasman golü 2 sayıldığından dolayı geçmiş olsun. Biz Juventus'a 5-5'te elenmiştik. Allah'tan bu kural değişti. Bu away gol kuralı yani deplasman gol kuralını kaldırdılar ki biz topu maçı uzatmalara götürdük. İşte kırılma noktası orada oldu. Yani 3'ü buldukları 82'den 93 dakika mı 94 dakika mı ne uzadı maç? Yani 12 dakikada Juventus biraz daha bastırsa, biraz daha zorlasa ki zaten oyunda bak Icardi, Eren Elmalı ve Singo'yu alıyoruz. Lemina ile Torreira'yı alıyoruz. Yani orta sahayı tamamen boşaltıyorsun neredeyse boşaltıyorsun ama Juventus kabuğuna çekilip maçı uzatmalara götürüp orada değişik bir İtalyan felsefesi. Bence de orada da teknik direktörleri ufak bir bizim lehimize büyük bir hata. Kendileri adına da Spalletti büyük bir hata yaptı. İnsanlık için küçük ama bizim için büyük bir güzellik oldu bu yaptığı şey. Sonra ne oldu? Onlar Kenan'ı çıkarttılar 103'te ki ikinci büyük hata. Yani 103'te onlar çıkartınca iyice bu sefer Locatelli falan da çıktı. Biz 105'te çok şükür ama çok şükür atak yapmayın. Yani ikinci bu yani o devrede herhalde işte o uzatma devresinde bir 5 dakika yapıştı konuşuyorsun ya. Yani yürüyün aslanlar. Ya Hezro ya Mevru dedi. Çünkü gidiyor. Maç gidiyor yani ve neredeyse dönemeyeceksin ya. Yani o kadar yuhalanacaksın yani. İş boka sarmış durumda. 105'te Allah'tan Barış Alper Osimhen paslaşması. Osimhen'in böyle net vuruşuyla golü attık. 3-1 bir atladık. Bir kendimize geldik ama hala yürek ağızda yani. Osimhen sevinmiyor falan ama buralara geçeceğim. Buralar işin sonraki tarafı. Ondan sonra neyse onlar oynadı falan filan derken Wilfried Singo'nun gene bir driplikle hiç söyle adına beni geçmişlere götürdü. 92-93 sezonuydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Feldkamp zamanlı Götz, Mario Falco Götz'ün böyle eskiden forvetten orta sahadan da libero'ya geçtiği için topu çok iyi kullanırdı Falco Götz. Ayağı çok sağlam bir adamdı ve alırdı böyle defanstan. Götün yere çok tatlı böyle alır topu. Bak alır böyle topu. Götün buraya kadar gelir. Burada iki paslaşır. Tekrar alır topu buradan gider. Buradan bir pas atar gelir falan. Buradan bir şut çekerdi gol olurdu anladın mı? Yani şu topu buraya kadar getirirdi ya da bir ara pas atardı. Bir orta çekerdi falan. Böyle maç kilitlendiği dönemlerde böyle ikinci yarının ilk yarının sonlarına doğru, ikinci yarının ortalarına doğru böyle ara ara denerdi bunu. Böyle bir çıkar gider. Böyle kimse dokunmaz çünkü yani bizim Türkiye anlayışı var ya libero geliyor ya buradan orta saha. Ulan bu herif burada illaki bir pas atacak ki bunu da yapıyor yani bir fake atıyor tamam mı işte bu adama veriyor. Ondan sonra topu ondan sonra buna veriyor. Buradan geri alıyor. Ondan sonra buradan yürüyor falan. Yani işte buradan da şut atar, gol atar, bir pas atar, bir çilingir görevi görürdü. Ya da Şturuf'la böyle ön arka direkt çalışması yapardı bunlar. Şturuf ön direğe doğru koşu atar, topu buradan şanderler arkaya. Buradan da gelen Hakan Şükür veya kim boştaysa defans oyuncusu falan gol atardık. 92-93 sezonunda benim gibi çok iyi takip edenler hatırlayanlar için damak tadı veren bir Singo gördük.
E, Bu hoş bir şeydi. Defanstan böyle çıkıp alan yaratmak, boşlukları değerlendirmek çok kıymetlidir. Bu dönem dönem çok yapılır. Singo'nun ara pasını bu sefer Jakobs'la Tore Osimhen'le Bay'ın burada karşılaşması, Barış'ın eliyle Osimhen'i ittirip golü atması tabii bizim için çok kıymetliydi ama yani burada beraber sarılıp tribünlere gitmek varken Barış golü attıktan sonra burada kaymalara gitti. Osimhen'i falan bıraktı. Sanki pas ona atılmış gibi. Yani abuk sabuk işler. 3-2 süper. Yani ikinci yarıda, yani uzatmaların birinci ve ikinci yarı arasında gerçek Galatasaray'ı gösterdiğimiz için ve tabii bir şey unutuyoruz. 49'da çok özür dilerim. Asıl oraya değinmem gerekiyordu. 49'da adamlar gene kırmızı kart gördü. Yani adamlar neredeyse 120 dakika, yani 70 dakika 10 kişi oynadılar. Yani Kelly kırmızı gördü. Biz bu arada golleri 10 kişilik takımdan yiyoruz ha. En önemli şeyi söylemeyi unuttum ya. Bak hala daha böyle titriyorum yani. 2-0'ı, 3-0'ı, bir sürü gol pozisyonunu bunlar 10 kişiyken oluyor. Bu arada biz 11'e 10 oynuyoruz ha. 11'e 10 oynarken oluyor bunlar ve adamlar 49'da e, kırmızı kart görünce biz Sané Boya değişikliklerini yapıyoruz içeri falan, yani anlatabiliyor muyum? Deli saçması ya. Yani Juventus maçının ön hazırlığı, maç içi, maç sonu muhteşem bitti tabii bizim için ama yani baştan sona yanlış tasarlanmıştı. Baştan sona yanlış tasarlanmıştı. İşte Okan Buruk'un bu yüzden yabancı teknik adamlar kadrosuna katması gerektiğini söyledik. Çünkü yerli arkadaşlar, kusura bakmayın, çok değerlisiniz. Çok iyi insanlar biliyorum. Maç analizi konusunda çok iyisiniz ama size hiçbir zaman şans verilmeyecek. Özür dileyerek söylüyorum yani. Keşke olsanız, keşke Galatasaray'ın teknik analiz bölümünde olsanız, keşke raporlar sunabilseniz, keşke takımı sizin de katkınız olacak şekilde çalıştırabilseniz ama maalesef ülke futbolunda bunun gerçekleşmesi ziyadesiyle zor. Umarım bir gün Galatasaray'da devrim olduğunda bunlar da gerçekleşecek. Kalben, yürekten inanıyorum. Çünkü hakikaten zehir gibi çok iyi kendini hazırlayan, alkışlayacağım arkadaşlar var. Hepsi birbirinden kıymetli, hepsi birbirinden değerli. Zaten Twitter'da da onları takip ediyorum ve yorumlarını paylaşıyorum. Onlar kendilerini birçok şans bulabilirlerse televizyon ekranlarından, YouTube'daki kanallarından anlatmaya çalışıyorlar. Evet, şimdi yani sonra Juventus maçını bitirdik. Çok şükür tabii delirdik. 120 dakika sonunda mutluyuz. Kuduruyoruz sevinçten. Gözyaşları dinmiyor. Pardon. Maç sonu açıklamaları başladı. Ondan sonra yabancı oyuncularımız işte kötü oynadığımızdan, daha iyi oynamamız gerektiğinden, bocaladığımızdan, üzgün olduklarını ve bunun tekrarlanmamız gerektiğini, daha çok çalışmamız gerektiği konusunda bir beyanatlar verdi. Yerli oyuncularımız da evet yani istediğimiz gibi gitmedi maç ama sonuçta kazandık. İşte teknik direktörümüz istediğini yaptıkları gibi daha Türk usulü, daha takıma yönelik, işte daha ortayı kurtaran açıklamalarla top çevirdi. Osimhen daha sonra BBC'ye bağlandı, CNBC mi, CBC midir nedir, işte bir kanallara bağlandı. Thierry Henry'nin olduğu yayında orada birkaç bir şey anlattı. Bazı soruları anlamadı anladığım kadarıyla. Yani çünkü sordukları sorulara yanlış cevaplar verdi, farklı cevaplar verdi ama önemli değil. Orada da Osimhen baştan sona e, yeteri kadar bu maçta doğru oyun oynamadıklarını, daha çok çalışmamız gerektiğini için söylüyorum. Yani Avrupa'da biz Avrupa'ya yemek istiyorsak, Şampiyonlar Ligi'nde daha üst hedeflere çıkmak istiyorsak bizim çok daha iyi çalışmamız lazım. Daha fazla çalışmamız lazım. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni dinlemiyorlar. Ben burada oynadım. Ben buranın havasını biliyorum. Burada maçın çok zor geçeceğini onlara anlatmaya çalıştım ama bazıları beni dinlemediler dedi. Hadi bak. Bu arada da nasıl? Güzel değil mi? Forza Gala. Yeni aldım. Tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel, çok kaliteli. Fiyatı da bunların uygun. Uygun fiyatları almayı tercih ediyorum. Kusura bakmayın. Ekonomimiz buna el veriyor Türkiye şartlarında. Çocuk okutuyoruz. Bir ailem var. Bir maaşım var ve maaşımdan 3 tane sweatshirt aldım. Bir önceki yayında girmiştim. Sarı üzerinde Galatasaray amblemli olan. Bir Forza karamız var. Bir de bunun çok güzel böyle gri renklisi var. Orada da Galar Since 1905 yazıyor. GS Store'dan alabilirsiniz. Gayet güzel ürünler. Neyse. Daha çok çalışmamız gerektiğini söyledi yani. Bunu birkaç oyuncumuz da maç sonunda ifade etti. Okan Buruk da günah çıkarttı. İşte istediğimiz gibi gitmedi. Çok yanlış oynadık. Fıtıda işte ders oldu. Biz bundan sonra daha iyi olacağız falan filan. Nerede daha iyi olacaksın? Fikstüre bak kardeşim. Şimdi çarşamba oynadın. Cumartesi Alanya'yla oynadın. Kupa maçı oynayacaksın. Dönüş çıkışında
Beşiktaş derbisi var. Gidişin Liverpool, dönüşün Başakşehir, gidişin Liverpool. Yani o kadar sıkışık bir fikstürdesin ki, yani hani sen diyordun ya geçen sene, yani arkadaşlar biz 2 günde bir maç yapıyoruz, 3 günde bir maç yapıyoruz. Bizim öyle taktik teknik çalışma şansımız yok. Ben takımı alıyorum, rejenerasyona tabi tutuyorum, dinlendiriyorum, moralman yerine getiriyorum, sahaya sürüyorum diyen sensin. Açıklamaların var. Bulduk babana şimdi. Ne ara biz taktik çalışacağız, bunlardan ders çıkaracağız da gelişeceğiz. İnşallah. İnşallah. Sonra geliyoruz. Juventus maçını bu şekilde bir karambolü bitiriyoruz. Herkes mutsuz, taraftar mutsuz. Twitter'da Okan Buruk istifa sesleri, işte ne yapıyorsunuz siz lan, ne yapıyorsunuz siz falan durumları. Büyük bir kıyametler kopuyor. Yani tura geçtiğimizi sevinemiyoruz ki sevinmemiz gerekiyor. Bence bokunu da çıkartmayalım. Biraz da artık buldurucu olmayalım. İlk önce sevinelim. O geceyi öyle geçirelim. Sonra takkemizi önümüze koyalım. Düşünelim. Anlatabiliyor muyum? Yani sakin. Her şeyinde bokunu çıkartmamak lazım. Sakin sakin. Önce sevinç. Sonra düşünelim, kaşınalım. Alanyaspor maçı. Alanyaspor maçına geldik. Önemli bir maç. Rakibimizle oynuyoruz. O da Avrupa Kupası'nda oynuyor. Hafta içinde Avrupa Kupası'nda fena olmayan bir performans göstermiş. Elenmiş o da. Yaralı baykuş olarak. Onlar da çıkacaklar. Biz de çıkacağız. Şimdi bir önce Konya'ya kaybetmişsin. Baktığında Juventus'a da 3-2 kaybetmişsin. İlk 90 dakika kötü bir oyun oynamışım. Alanyaspor maçı, ki Alanya iyi bir futbol oynayan takım. Ondan sonra burada artık senin çok fazla kıpırdayacak halin yok yani. Orayı vurup çıkacaksın. Bir de rotasyon, milletin kapak falan karışmış. Aman diye böyle rotasyona falan da girmemen gerekiyor. Ve bu arada işin enteresan tarafı, Juventus maçının kadro değeri bak. Allah aşkına 209 iken ilk yarıda çıkan. Yani e, Galatasaray'ın, dur şurada, Alanyaspor'a çıkan kadro değeri 260 milyon. La, 209 milyon, 260 milyon. Çok saçma değil mi? Normalde bu 260 milyonluk kadronun şeye çıkması gerekiyor. Juventus'a karşı çıkması gerekiyor. Yani değersel olarak, işte para diyorsunuz yani, para. Ama değersel olarak buraya çıkman gerekiyor. Tamam güzel kardeşim. Heh. Arada da yayına kendime bakıyorum. Kusura bakmayın. Kaç dakika olmuş ona da bakıyoruz. 22 dakika olmuş. İyi gidiyoruz. 10 dakikaya bitiririm zaten yayını. Evet. Çakır, Sanchez, Elmalı, Singo, Boye, Sara, Sane, Torreira, Lang, Osimhen, Barış Alper Yılmaz'lık kadro 260 milyonluk bir kadroymuş. Karşımızda da 20 milyon avroluk bir kadro var. Gene copy paste. Senelerden beri yediğimiz aynı golü gene yedik. Defanstayız. Adamlar buradan şuradan geldi. Buradan geldi ki buradan zaten bu golü atan Javier miydi nedir Javier bir koşu attı şuraya. Boş bir koşu attı defanstayken. Şuraya atabilselerdi buradan onu atamadılar boşa. Sonra bu kanada pas verdiler. Bu herif buradan indi. Herif buraya bir koşu atar gibi yapıp geriye kaçtı. Ondan sonra ve buradan kafayla golü attı. Biz zaten bu aralar sağ sol orta kafa gollerini çok güzel yiyoruz. Buna bir çözüm bulamadık çünkü defans dengesiz ve yerleşiyor. Çünkü Sanchez sol stoper oynayamadığı için, Singo da sağ stoperde yerini kaybettiği için ikisinin arasından haşırt diye kafa vuruşuyla golü attı ki bizim e, ilk golü 45'in uzatmasında güzel paslaşmalar diyelim yani oyun içerisinde güzel paslaşmalar sonucunda Boyen'in böyle akıl dolu yaratıcılığı vuruşuyla hani öne geçmesek bu maçta sıkıntılara geliyordu çünkü 45'te gol attı 49'da golü yedik. Allah'tan arkasından gene bir çalışılmış gibi duran ama çalışılmamış. Başta hatalı başlayan ama daha sonra takımın doğru pas organizasyonuyla yani oradaki yaratılan o üçgen paslaşmalar, araya koşu göstermeler, gelip almalar falan filan. Yani Osimhen orada tabii röveşataya kalkıp vursa belki Elif'ten sekip dışarı çıkacak, belki avuta gidecek, belki kaleci kurtaracak, kaleci üstüne kalacak. Yani Osimhen orada bu aralar ne bulsa ayağına vuruyor. Onun çok farkındayım. O konuya da ayrıca geleceğim. Torreira'nın ayağını koyarak girip takımı 2-1 58 öne geçirmesi hakikaten müthişti yani. O güzel bir goldü hazırlanış anlamında ama bu kusura bakmayın çalışılmış bir pozisyon değil. Çünkü biz bunları oyun içerisinde sürekli yapmıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hı.
Daha sonra da 83'te Osimhen gene oyun durmuşken ve doğru atak yapamıyorken, herifler atak sayısını sıklaştırmışken kalecinin yanlış operasyonuyla önünde kalan topu boş kaleye göndermesi de muhteşem bir nasıl diyelim bir atak organizasyonu oldu bizim için. Maçı da 3-1 aldık ama hem Juventus maçı hem Alanya maçında baktığımızda organizasyon olarak hala çok büyük eksikliklerimiz var. Ya doğru bildiğimizi daha iyi çalışmamız gerekiyor. Bu konuda çok eksiğimiz var. Bilmiyorum yani. İşte gene 86'da Mario Icardi mesela Aspirilla diye bir herif aldık. Aspirilla'yı ikinci yarı niye oynatmıyorsun? Bir de şimdi Türkiye Kupası'nda oynatacak onu. Ondan sonra mesela yedeklerde Gana neydi? Naga. Naga diye bir oyuncu var. Niye oyuna atmıyorsun? Kutucuyu niye oyuna atmıyorsun? Niye bu çocuklar yani suç mu işledi, günah mı? Yani ne yaptı? Ayağına mı bastı? Kapı su istediğinde su mu vermedi Okan Buruk? Yani neyin kafasını yaşıyorsun bilmiyorum. Yani hep taraftara göre mi şekillenecek kadromuz? Yani korkuyor musun? Eleştirilmekten mi korkuyorsun? Teknik direktör bildiğini yapar kardeşim. Fatih Hoca ne dedi? Ben bildiğimi yapıyorum. Ben bir şey yapıyorsam da taraftarımız buna saygı gösterir, sabır gösterir dedi. Belhanda'nın yuhalanmasına rağmen Belhanda'yı oyundan almadı. Hep oyuna attı. Hep bildiğini oynadı. Ha doğru yaptı, yanlış yaptı bilemem. Ama günün sonunda teknik direktör olarak senin ee, artık bazı şeyleri doğru yapman gerekiyor. Yani Kutucu'yu öldürdün. Naga genç diyorsun oyuna atmıyorsun. Asprilla'yı 87'de şaka gibi oyuna atıyorsun. Yani rotasyon diyeceksen bak sana bu futbolcular rotasyon yap diye alındı. Alanyaspor maçını Asprilla Naga'ya alsaydın tam o maçı daha önce çözerdin. O maçı daha önce çözerdin ama çözemedin çünkü sen de yorgunsun. 5 kişilik bir ekiple teknik direktörlük yapıyorsun. Hatta 3 İrfan Hoca, yanındaki İsmail Gonzalez bir de sen üçüncüsünüz. Yani bu 3 kişilik ekiple diyeceksin ki arkada bir sürü arkadaşlarımız var bizim falan filan anlatacaksın böyle ama yok arkadaşım. 3 kişi oturup işte takımı çalıştırıyorsunuz. Belli bir yere kadar getiriyorsunuz. Top direkten geçiyor. Yani hakikaten çok ballı diyebileceğimiz yani Okan Bol yerine Okan Bal diyeceğimiz bir durum var. Birçok maçta çok özür dileyerek söylüyorum. Taktiksel ve tekniksel olarak değil e, hem oyuncuların bireysel performansıyla hem de Tanrı'nın yardımıyla hani galip geliyoruz. Bu kadar söyleyebileceklerim. Şimdi önümüzde bir kupa maçı var. Ümit ederim ki bu kupa maçında bu Aspirella ile magaları biraz seyrederiz. Çünkü çocukları paralar verdik. Kutucu oynar. İşte Icardi biraz daha e, doğru bir oyun stratejisinde deneriz belki e, bu kupa maçında. Bakayım bizim eyvah. Marlon Efendi şu anda kudurukçuluk yapıyor. 3-3. Evet. Ne gün? Bugün pazar 1, ikisi salı günü oynuyormuşuz. Değil mi? Evet. Alanya Spor'la Alanya'da oynayacağız gene. Ondan sonra geliyoruz. Beşiktaş oynuyoruz. 4 gün sonra. Oradan da 7'sinde oynayacağız. Oradan da Liverpool'a gidiyoruz. Onun da yani Liverpool'la oynayacağız. Allah'tan 2 maçta içeride. Yani Beşiktaş maçından sonra deplasman yapmayacağız. İçeride oynayacağız. Bu büyük avantaj. Evet oraya 4 gün istedi Okan Buruk ama 3 günde hiç fena değil. Evet özetlemek gerekirse Okan Buruk teknik ekibin zafiyeti. Oyunu yanlış kurgulama Juventus maçı için söylüyorum. Yanlış değişiklikler ve yanlış şey aslında bizi eledi. Ama kural değişikliği, ikinci yarıdaki kendi özümüzü biraz bulmamız ve Juventus'un artık 10 kişi oynamaktan şişmiş olmasından dolayı, bitmiş olmasından dolayı bulduğumuz pozisyonları doğru değerlendirme suretiyle e, maçı çevirmesini bildik. Alanya Spor maçında da hiç iyi değildik. Herifler bizden çok daha iyi bir kolektif futbol anlayışındalardı. Çok şükür kuvvetli ayaklarımızın sayesinde maçı çevirmeyi bildik. Ve şu anda yolumuza doğru adımlarla gidiyoruz. 4 puan fark oldu ligde. Bu önemli bir şey ama çok da sermemek lazım. Çünkü zor bir fikstüre giriyoruz. Kupada lideriz. 3'te 3 galibiyetle gidiyoruz. Lig aşamasında da zaten son 16'dayız. Bu da şu anda keyifli bir durum. Ama dediğim gibi sezon sonu galiba anladığım kadarıyla büyük bir değişiklik olacak yine Galatasaray'da. Seçim dönemi var falan filan ama bu arada tabii bir video yayınlandı ve videoyu yayınlayan arkadaş fotoğrafı yanlış tuttuğu için bunu böyle çekildiği için, böyle montajlandığı için ve bu şekilde Galatasaray'ın resmi sayfasından yayınlandığı için
Çok olay oldu. Çok yanlış. Liyakat her yerde lazım. Liyakatsiz yönetimlerden dolayı çok sıkıntılar yaşıyoruz ülkece. E, Bu yüzden de Galatasaray'ımızın insan gücü, elinde olan bol insan gücünü doğru kullanması gerekiyor. Arkadaşlar onu bir sponsor firma çekmiş olabilir. Forma tedarikçisi çekmiş olabilir. Akıl doğrudur. Belki ortak karardır. Bilemiyorum. Bir ajansın işidir. Ajans bunu teklif etmiştir. Çekimine kadar bir parayla anlaşılmıştır. Hiç diyeceğim bir şey yok ama orada iki konuya çok takık durumdayım. Retro formalar konusunda. Evet, video çok son derece anlaşıldı. Madem doğrusunu yapabiliyordun, hiçbir bir taraftar gözüyle ya da bak, e, bir iletişim uzmanımız kimse ona bir tüyo, çok yakın üye arkadaşlar var yakınınızda, sizleri çok seven, akıllar veren, size toz kondurmayan, sizinle vakit geçiren arkadaşlar var. Lütfen, sevgili yönetimimize de aynı şeyi söylüyorum. Bu arkadaşlara özelden bu videoları atın. Deyin ki arkadaşlar, bu videoyu yayına atacağız. Biz elekten geçtik ama atladığımız bir şey olabilir taraftar gözüyle. Siz de bir bakın. 5 kişiye gönderseniz o videoyu, tamam mı? Kimseye gönderilmemek suretiyle, ki o arkadaşlar çok akıllı arkadaşlar. Tanıyorum ben hepsini. Kimseye de göndermezler o videoyu. Hemen de silerler. Bir gösterimlik bile gönderebilirsin. Anlatabiliyor muyum yani? Öyle de bir video atabilirsin. Bir kere gösterip kapanacak. WhatsApp'tan bile göndersen olur. Yani adam bir kere seyretsin, sonra da bir daha göremesin yani. Görsün, seyretsin. Ya desin ki abi çok güzel düşünmüşsünüz ama bak burada videoyu, fotoğrafı kapatmışsınız. Oradaki futbolcu kim? Bu ne? Bu ne? Yani size 3-5 akıl verir. Bu nahoş durumları yaşamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, Galatasaray sayfasından bir şey paylaşılıyorsa o çekti, o yaptı, o etti, aman efendim gözümüzden kaçtı yemez baba bak. Ya sonra ne yapıyorsun? İmparator Fatih Hoca'nın tek bir fotoğrafını paylaşmak zorunda kalıyorsun gönül kırdığın için. Telefonla arıyorsun, Fatih Hoca'dan özür diliyorsun. Kızı Buse Terim tweet atıyor. Fatih Hoca severler sana istifa çağrısı yapıyor. Ortalık birbirine giriyor. Gerek var mı? Yok. Retro forma çok güzel düşünülmüş, güzel de tasarlanmış, güzel de yapılmış. Hastasıyım böyle işlerin. Retro formaları çok seviyorum. Keşke dedemin de zamanında giydiği şurada iplikli bir forması vardı onun, böyle yaka ipliklerle bağlanıyor bunun gibi böyle ama zikzak böyle. Keşke onun gibi de forma yapsanız. Yani 50'lerin 40'ların da formalarını tekrardan hayata geçirseniz. Çok şık formalarımız var. Onlar bizim müzelerimizde de duruyor. Fotoğrafları da mevcuttur. Niye kardeşim benim sevmediğim bir sponsoru şu anda Galatasaray'la yakıştıramadığım bir sponsoru koyuyorsun göğsüne? O dönem o adam mı vardı? O adam, onun göğüs sponsoru muydu o formanın? Bir tane retro forma yaptım. O dönemki adamın ismini yazdım. Tamam, o öyleydi, doğru. Okan Buruk'un giydiği formada aslında başka bir televizyon kanalı vardı şu anda. Onun şey olması gerekiyordu baktığınızda. Onu koymadın. Bunun üstüne niye yazıyorsun kardeşim? Ben mecbur muyum? Adımını, reklamını yapmak zorunda mıyım? Ben göğsümde bangır bangır onun ismini yazmak zorunda mı? Ha? Niye yazıyorsun kardeşim sponsor ismini? Bir de 5.000 lira para koymuşum. Madem sponsor ismini yazıyorsun buraya öküz gibi, 1000 lira yap. 500 lira yap. Adam sponsor olmuş. De ki geliri bize kalacak. Üretimini sponsor firmamız üstlendi. Kendine teşekkür ediyoruz. Alacağınız her bir formayla Galatasaray'a değer vereceksiniz. İşte bunu ilk 1500 lira yaptık. 1999 lira yaptık. 4900 lira nedir arkadaş ya? 5000 lira. Siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Asgari ücretten haberiniz var mı sizin ya? Asgari ücret 28 bin lira ülkede. 33 bin liraya ortalamayla maaş alıyor bu insanlar, gençler ya. 33 bin lira maaş. Yani emeklilerin hayatına girmiyorum bak. Emekli hayatına girmiyorum bak. 30 bin lira maaş alan birisi 6'da birini sana mı verecek? Ha? Siz dalga mı geçiyorsunuz? 30 bin lira, 35 bin, 50 bin lira alan bir adam, 60 bin lira bir alan adam, bu maaşın 60 bin liranın onda biriyle gidip kendine retro şey mi alacak? Sweatshirt mi alacak ya? Siz delirdiniz mi ya? Ulan şişirtiyorsunuz beni, şişirtiyorsunuz beni. Hakikaten. Yani yapmayın. Eğer oraya yazıyorsanız o adamın ismini, o formanın değeri 1000 liradır arkadaş benim için, tamam mı? Ha, Puma'da bildiğim kadarıyla isimsiz yapılıyormuş, satılıyormuş galiba. Gidip inadıma ondan alacağım. Ha, gidip inadıma ondan alacağım. Birçok ürünün de outlet'e düşmesini bekliyorum almak için. Çünkü benim bütçeme şu anda o iyi geliyor. Doğru fiyat o benim için. Evet, gene abarttık. 35 dakikaya gelmişiz. Efendim,
Beni dinlediğiniz ve yayını beğendiğiniz, beni paylaştığınız, sorular sorduğunuz, kanalıma abone olduğunuz için sonsuz teşekkürler ediyorum. Ümit ederim Alanyaspor Kupa maçından sonra da belki iki maçı beraber bağlarım. Beşiktaş maçını sonunda bunu yaparım. Liverpool maçından önce iki maçı bağlayarak da gene bir yayın yaparım. Çünkü lig maçları veya kupa maçları dediğim gibi çok konuşacak bir şey yok ama çok konuşacak bir şey olursa da üstünde konuşuruz. Neyse saçma sapan bir cümle oldu, kapanış cümlesi. İdare edin, zaten buraları çok seyretmiyorsunuz. Efendim hepinize sevgiler, saygılar. Galatasaray'la kalır. Galatasaray'ımız şampiyonluğa yürüyor, güzel gidiyor ama dediğimiz gibi artık hata yapacak lüks yok, hata yapacak şansı yok. Bundan sonra doğru futbol, doğru futbol, doğru futbol. Çünkü tarihimizde ilk kez 365 milyon euroluk bir 322 milyon euroluk bir takımımız var. 150 milyon euroluk bir maaşımız var. Bu olduğu için de Galatasaray'ın futbol aklının ve Galatasaray oynayacağı futbolun Bayern Münih seviyesinde, Real Madrid seviyesinde, Barça seviyesinde, Arsenal seviyesinde, işte City seviyesinde olması bekleniyor. Çünkü insanlar iddia yapıyor. Bu takımları seyrediyorlar, bu maçları seyrediyorlar ve oradaki gördükleri futbolla bizim futbolu karşılaştıklarında mutsuz oluyorlar. Osimhen de bunu söylüyor, Sané de bunu söylüyor, Lemina da bunu söylüyor, Torreira da bunu söylüyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğini? Hepinize esenlikler diliyorum. Şen ve esen kalın. Galatasaray'la kalın.